Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsel fonksiyon bozukluğu nedir? Cinsel fonksiyon bozukluğunu anlayabilmemiz için önce cinselliği anlamamız gerekiyor. Cinsellik 5 evreden oluşan bir süreç. Birinci evre, isimleri çok güzel, çok hoşunuza gidecek. Birinci evre şehvet evresi efendim. Şehvet evresini biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi cinsel istek, diğeri ise cinsel arzu. Şimdi cinsel istek bizim kendi bedenimizde, kendimizin içinde yaratılan bir enerji ve bu bilinçli olarak bilincimizin ürettiği bir enerji. 5 duyu organıyla çevreden, etraftan aldığımız uyarılar, cinsel fantaziler ve cinsel isteğimizi kendi kendimize biz bu şekilde yaratıyoruz. Bu bir enerji ve bilinçli bir enerji. Bunu unutmayın. İkincisi cinsel arzu. Bu arzu ise bilinç dışı bir enerji. Vücudumuzdaki hormonlarla alakalı, yediğimiz içtiğimiz afrodizyak gıdalarla alakalı ve cinsel arzu bizim bilinç dışındaki seks imgeleriyle de ilgili. Ve cinsel isteğe göre cinsel arzu çok daha güçlü bir enerji. Ve ikisi birlikte yani cinsel arzu ve cinsel istek şehveti oluşturuyor. Şehvet çok güçlü bir enerji. Ve bu enerjinin bedende kendini göstermesine de biz cinsel uyarılma diyoruz. Bu kadınlar için de böyle, erkekler için de böyle. Şimdi ikinci evrede cinsel uyarılma evresi. Kadında cinsel uyarılma evresini biz iki başlık altında inceliyoruz. Birincisi psikolojik uyarılma, ikincisi bedensel uyarılma. Bedensel uyarılmadaki belirtiler, bunu biraz menopozla da ilgili dönemde özellikle önemli olduğu için altını çizmek istiyorum. Kadın bedenindeki bazı değişiklikler oluşuyor. İşte vajinanın ıslanması, klitorisin kanla dolması, klitorisin sertleşmesi, vulvanın kanla dolması, memenin dikleşmesi gibi bu değişiklikler cinsel uyarılma evresinde bedensel tepkilerdir ve kadının sekse hazır hale getirilmesinin bir sonucudur. Kadın artık sekse hazır hale gelmiştir. Psikolojik uyarılma ne? Kadının penisi içeriye alma arzusu olarak adlandırıyoruz. Cinsel anlamda kadın bir coşkunluk hissetmeye başlar. İşte bu coşkunluk yaşanarak sağlanan bir evredir bu. Ön sevişme evresi de dediğimiz bir evredir. Sıralı sevişme aktivitelerine önem vermek gerekiyor. Gerek normal yaşamda gerek menopoz yaşamında da işte bu aktivitelere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. O nedenle de cinsel uyarma problemi olan kadınlarda, gerek menopoz kadınlarında gerek de menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda uyarılma bozukluklarında işte bu ön sevişme ve sıralı evre çok önemli. Bu evreye dikkat etmek gerekiyor. Ne dedim? Önce şehvet dedim. Sonra uyarılma dedim. Şimdi 3. evreye geçiyoruz. 3. evrede plato evresi. Cinsel uyarılmanın tepe noktasında kadının artık penis vajina birlikteliğini arzu ettiği, penisi içine alma hissinin oluştuğu coşkunluk evresinden sonra penis vajina birlikteliğinin başladığı evreye biz plato evresi diyoruz. Buna sevişme evresi de diyebiliyoruz. Çünkü ön sevişmeydi öncesi uyarılma evresi. Buna da sevişme evresi diyebiliriz. Penis vajina birlikteliği kurulmuştur. Bu evrede artık kadın daha aktif olacaktır. Aktif olması gereken bir evredir ki kadın bu evreyi aktif yaşadığı zaman orgazm olması da kolaylaşacaktır. Özellikle bunu menopozdaki kadınlara özellikle aktif olmalarını tavsiye ediyorum. Plato evresinde kadınlar kendilerini orgazma hazırlayacak yöntemleri de kullanırlarsa, nedir? İşte klitorise ek bir uyarı, vibratör gibi, elle gibi, üstte oldukları pozisyon, ritmi, hızı kendilerinin ayarladıkları, ıslanmanın sağlandığı, zihinde fantazilerin olduğu dönem beraberinde eklendiği zaman bu evrede penis vajina birlikteliğinde o zaman orgazmik sıçramayı yakalayabilir, orgazmik evreye geçiş yapabilirler. Bu önemli. Kadının kendini hazırlaması gerekiyor. Burada kadının kendini hazırlamasında eşinin de rol almasını isteyebilir. Eşinden destek isteyebilir. Bu noktada partnerlerin de eşlerine destek olması gerekiyor. Sonuncu evre, 4. evre orgazm evresi. Bu kadınlarda da böyle, erkeklerde de böyle. Erkeklerde boşalma evresi, kadınlarda orgazm evresi. Şimdi cinsel fonksiyon bozukluklarını anlayabilmemiz için önce bu evreleri bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu evrelerdeki problemler cinsel fonksiyon bozukluğuna neden oluyor. 4. evre ne? Orgazm evresi. Kadınlar erkeklerden farklı olarak orgazm olduktan sonra da üst üste birden fazla orgazm olabilme yeteneğine sahipler. Bu donanımla yaratılmışlar. Onlarda refrakter periyot dediğimiz evre yok. Ondan dolayı da kadın orgazm evresine girer, geri döner plato evresine.
Sonra bir daha orgazm evresine girer. Bir daha plato evresine, ikinci orgazmını yaşar. Kadın artık partnerine tamam okey ben bu kadar yeter dediği zaman erkek boşalma sağlamalıdır. Bu cinsellikte menopoz öncesi dönemde de böyle, menopoz sonrası dönemde de böyle. Buna dikkat etmek lazım. Ve son evre çözülme evresi. Bedende bazı değişiklikler olur. İşte genital bölgelere kan akışı olur, gözler bebekleri büyür, nefes sayısı hızlanır, kalp atışı hızlanır. İşte bu evrelerin hepsinin geriye döndüğü evreye biz çözülme evresi diyoruz. Cinsel siklusun son evresi olan bu evrede cinsel tatmin evresi de diyoruz. Çözülme evresi adı verilmekle beraber bedendeki değişiklikler geriye döndüğü için çözülme evresi deniliyor ama aslında cinsel tatmin evresi, cinsel doyum evresi, kadın yaşadığı cinsellikten aldığı haz, hissettiği manevi orgazm, manevi hazzını yaşıyor. Ve bu 5 evre sağlıklı bir cinsellik için olmazsa olmaz, her birinin ayrı ayrı yaşanması gerekiyor. Cinsel işlev bozuklukları dediğimiz zaman bu evrelerle ilgili bir sorundan bahsediyoruz. Yani kadında şehvet eksikliği var. Bu bir cinsel problem. Kadında uyarılma eksikliği var. Bu bir cinsel problem. Kadının orgazm olamaması, bu bir cinsel problem. Penis vajina birlikteliği sırasında kadının ağrı duyması, yanma duyması, acı duyması, kanamalı olması, bu bir cinsel işlev bozukluğu. Ve 5. evre cinsel tatmin evresi, cinsel doyumun, tatminin tam olmaması cinsel doyum bozukluğuna yol açacak demektir. Onun için de bu 5 evrenin sağlıklı yaşanmaması cinsel işlev bozukluğuna neden olacaktır. Ve bu evrede olmaması gereken bedensel duyumlar, cinsel birlikteliklere cinsel eyleme eklenmesi halidir. Bu bedensel duyumlar ne olabilir? Ağrı olabilir, acı olabilir, kanama olabilir, bulantı olabilir, kusma olabilir, öğürtü olabilir, tiksinti olabilir. Bunların hiçbiri normal cinsel yaşamda olmaması gereken bedensel tepkiler ve duyumlardır. Bunların varlığı bu evrelerin sağlıklı yaşanmaması neticesi olur ve cinsel işlev bozukluğuna yol açar. Biz de bu şekilde adlandırırız. Cinsellik öyle bir konu ki sizi anlıyorum. Bunu kendinize itiraf edemiyorsunuz. Kendi kendinize konuşamıyorsunuz, partnerinizle konuşamıyorsunuz, hatta hekiminize anlatamıyorsunuz. Hekim hastayla konuşmaya çekinebiliyor. Bunun altında kültürel tabular var, dinsel tabular var. Hekim bu konuda konuşmaya çekinebilir, utanabilir. Bu konuda hekim konuşsa bile hastanın talebi yoksa hekim bilgi vermeyebilir. Hekim yeterli bilgi düzeyinde olmayabilir. Her kadın doğum hekimi cinsel tıp alanında kendini yetiştirmemiş ve eğitmemiştir. Ama çoğunlukla kadın doğum uzmanlarına kadınlar sıkıntılarını paylaşıyorlar. Özellikle menopoz sonrası dönemde sorunlar olduğu zaman bizim kapımızı çalıyorlar. Biz yardımcı olmaya başlıyoruz. Olay hormon bozukluğuysa hormon tedavisi verebiliyoruz. Ama öncesinde tabii ki kadını muayene etmemiz lazım. Jinekolojik muayenede herhangi bir organik sorun var mı ona bakıyoruz. Bunu eledikten sonra olayın hormonal eksiklik mi, psikolojik sorunlar mı, cinsel işlev bozuklukları mı gibi bunları irdeledikten sonra eğer kadın doğum hekimiysen ve cinsel tıp alanında bir eğitimin ve bilgin yoksa cinsel terapistle beraber birlikte hastayı yönetebilirsin, ona yönlendirebilirsin. Ama bu konuda zaten eğitimliyse hekiminiz ki bunu bilirsiniz, size yaklaşımından, sizi yargılamamasından, size doğru soruları sormasından o noktada o hekim size cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili yardımcı olacaktır. Evet, cinsel işlev bozukluklarını birazcık konusuna girdik. Aslında çok ayrıntılı bu evreleri anlatmak lazım ama bunu özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için hazırladım bu videoyu. Menopoz dönemindeysen bu evrelerden birinde sorun yaşıyorsan öncelikli olarak hormon tedavisi, lokal testosteron ve lokal östrojen kremler hekiminizle muayene olduktan sonra. Eğer hekiminiz cinsel tıp alanında hekiminiz yeterli bilgi ve donanımda değilse beraberinde de cinsel tıp uzmanlarından ya da cinsel terapistlerden destek alabilirsiniz. Mutlaka bu alanda deneyimli birilerine başvurun. Çünkü size gerçekten yardımcı olacak kişiler artık ülkemizde çok sayıda var. Kaderinizde razı olmayın efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.